Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın en merak ettiği konulara bu kanaldan açıklık getirmeye devam ediyoruz. Şimdi Almanya'da emeklilik uygulamaları konusunda doğru bildiğimiz yanlışları daha önce sizlere haberimizde anlatmıştık. Bu konuya devam edip hafızalarda yer edinmiş yanlış kanıların silinmesine ve yerine doğru bilgileri vermeye çalışacağız. Şimdi pek çok soru var, onlarla başlayalım isterseniz. Genelde emeklilikle ilgili sorular soruluyor. Emekli aylığından yapılan kesintiler ömür boyu devam etmiyor. Önce bunun yanıtını vermiş olalım. Bu yaygın kanı maalesef doğru değil. Yaş haddinden önce emekli olan uzun süreli sigortalıların emekli aylığından yapılan kesintiler yaş haddinden emekli olunca da devam eder. Kesinti miktarı neye göre hesaplanıyor? Yaş haddinden önce erkenden emekliye ayrıldığınız her ay için 0,3 oranında aylıktan kesinti yapılır. Örneğin bugün 55 yaşında olan bir kişi 63 yaşında emekli olmak isterse aylığından azami %14,4 oranında kesintiyle emekli olabilir. Emekli aylığından yapılacak kesintinin yol açacağı maddi kayıptan fazla etkilenmemek isteyenler 50 yaşından itibaren isteğe bağlı emeklilik primi yatırmak suretiyle 35 yıl sigortalılık süresi şartını yerine getirince daha az kesintiyle veya kesintisiz emekli olabilirler. Bir diğer soru 45 yıldır çalışanların durumu ne? 35 yıl sigortalılık süresi şartına sahip olmayanlar 2012 yılından bu yana 65 ile 67 arasında kademeli olarak artan emeklilik yaşında emekliliğin tadına varabilirler. Özetle yaş haddinden önce emekli olanların aylığından yapılan kesintiler ömür boyu devam eder. Bunun tek istisnası ağır engelliler için geçerli. Bir de 45 yıl gibi uzun bir sigortalılık süresine sahip olanların kesintisiz emeklilik için illaki yaş haddine ulaşmayı beklemelerine gerek yok. Bu kapsama girenlerden 1953'ten önce doğanlar 63 yaşında kesintisiz emeklilik hakkından yararlanabilirler. Emeklilik yaşındaki kademeli yükselme 1953 ve daha sonra doğanlar için 45 yıl sigortalılık süresine sahip olsalar bile geçerli. 1953 ile 63 yılında doğanlar doğum tarihlerine göre 63 ile 65 yaş arasında, 1964'ten veya daha sonra doğanlar 65 yaşında kesintisiz emekli olabilirler. Emekli aylığın yüksek olması için son çalışma yıllarındaki kazanç yüksek mi olmalı sorusu var. Hayır, doğru bilinen bu yaygın kanının da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Emekli aylığı hesaplanırken sadece son yıllardaki sigortalı işten elde edilen kazançlar değil, tüm çalışma hayatı boyunca elde edilen gelirler baz alınıyor. Son yıllardaki sigortalı işten elde edilen gelirin yüksek olmasının tek avantajı, yüksek kazançlı yıllar için yatan primin yüksek olmasıyla emeklilik hesabınıza işlenecek emeklilik puanının artmasına neden olacaktır. Örneğin çalışma hayatının son dönemlerinde Almanya'daki orta kazancın 2 katı gelir elde etmeniz halinde emeklilik hesabınıza bir yerine 2 emeklilik puanı işlenecek. Tüm çalışma hayatı boyunca birikecek emekli puanının toplamına göre aylıklar hesaplanacak. Dolayısıyla ömür boyu düşük ücretli işlerde çalışıp son 3 veya 4 yıl yüksek gelirli bir işte çalışmanız emekli aylığınızda sadece cüzi bir artış sağlayacaktır. Kıssadan hisse, emeklilik döneminde yüksek gelirli olmak için çalışma hayatı boyunca yüksek gelirli işlerde çalışmak gerekir. Emekli aylığı yaş şartı dolunca otomatikman bağlanıyor mu? Bir diğer soru da bu. Bu da çok yaygın bir kanı olsa da doğruları yansıtmıyor. Almanya'da yaşıyorsanız emekli aylığınızın bağlanması için yazılı müracaatta bulunmanız gerekiyor. Üstelik emeklilik başvurunuzu vakitlice yapmanızda fayda var. Diğer bir ifadeyle emekli olmadan 3 ay önceden başvuruda bulunmanız gerekiyor. Eğer sigortalılık sürenizde belirsiz veya açık dönemler varsa o zaman daha çok önceden başvurup belirsizliklerin veya boşlukların giderilmesini sağlayabilirsiniz. Bilinmesi gereken diğer bir önemli bilgi ise şu:
emeklilik için 3 ay geriye dönük başvuruda bulunabilirsiniz. Yani emeklilik yaşınızı doldurduktan 3 ay sonra da başvursanız emekli aylığınız 3 ay geriye dönük toplu olarak ödenir. Emeklilik başvurusunuysa daha sonra yaparsanız maddi kayba uğrarsınız. Çünkü geriye dönük ödemeler sadece 3 aydan önceki süreler için yaş itibariyle aylık almaya hak etseniz dahi aylık ödemesi yapılmıyor. Emekli aylığının tümü vergiye tabi gelir kalemi sayılıyor mu? Emekli aylıkları henüz %100 vergiye tabi gelir kalemi olarak sayılmıyor. Emeklilerin tabi olduğu vergi oranı işten ayrılıp emekli oldukları yıla göre belirleniyor. Örneğin 2022 yılında emekliye ayrılan bir kimsenin emekli aylığının %82'si vergiye tabi sayılırken 2023'te emekli olacaklar. Elde edecekleri gelirlerinin %83'ünü vergilendirmek zorunda. Diğer bir ifadeyle 2023'te emekli olacakların gelirlerinin sadece %17'si vergiden muaf tutulacak. Vergi muafiyetleri ömür boyu aynı oranda kaldığı unutulmamalı. Vergi muafiyetlerinin ömür boyu aynı oranda kaldığı unutulmamalı. 2040 yılı ve daha sonra emekli olacakların aylıkları %100 vergiye tabi olacak. Emekli aylığının toplamı yılda 10.908 euronun altında olanlarsa bu eşlerdeki sınır 21.816 euroydu. Vergiden muaf olacaklar. Bunun nedeni bir süre önce sosyal güvenlik alanındaki vergilendirme konusunda yapılan düzenlemeden kaynaklanıyor. Buna göre çalışma hayatı sırasında kesilen emeklilik primleri vergiden düşülürken emeklilik döneminde bağlanan aylıklar ve gelirlerse artan oranda vergiye tabi tutuluyor. Peki bununla ilgili başvuru formları nereden temin edilir? Emeklilik için gerekli olan başvuru formlarını Alman Emeklilik Sigortası'nın danışma merkezlerinden temin edebilirsiniz. Buna bağlı olarak da bağlı olduğunuz belediyelerden de bu formları alabilirsiniz. Arzu eden sigortalılar emeklilik başvuru formunu posta yoluyla kendisine gönderilmesini de talep edebilir. Emeklilik sürecinde gerekli olan formaliteleri yerine getirmede zorluk çekenler Alman Emeklilik Sigortası'nın danışma merkezlerinden de yardım talep edebilirler. Bununla ilgili bir ücretsiz danışma hattı da bulunuyor. Alman Emeklilik Sigortası'na ücretsiz olan 0800 100 048 numaralı servis numarasından randevu talebinde bulunabilirsiniz. Randevuya giderken yanınıza hüviyetiniz, vergi numaranız ve sağlık sigortası kartınızı da almayı unutmayın. Diğer bir seçenek ise özel emeklilik danışmanlarına başvurmanız. Özel danışmanlar 400 euroya varan bir ücret karşılığında emeklilik hizmet cetvelindeki boşlukların tespitinde, emeklilik başvuru formlarının eksiksiz doldurulmasına veya isteğe bağlı prim yatırmak suretiyle aylığınız ne kadar artabilir? Bunun hesaplamasında da size yardımcı olabilirler. Emeklilikle ilgili şimdilik gelişmeler bunlar. Yeni gelişmeler oldukça sizlere yine bu kanaldan duyurmaya devam edeceğiz.